Haribo, Haribo, Nitai Gora Haribo. So Gopakumar was traveling all the worlds and he was looking for his Tantra, for his Krishna. Gopakumar bütün işte bu dünyaların diyarları gezmiş, hem maddi hem ruhsal olanları, sadece Krishna'yı arıyormuş. So when he came to Vaikuntha, he saw Narayan, four-handed Narayan sitting on the throne. Ve o Vaikuntha'ya geldiğinde orada Narayan'ı görmüş, dört kollu bir şekilde oturuyormuş orada. So he saw and he was thinking, oh, that is my Krishna. That is my dear friend. Narayan'ı gördüğünde işte bu Krishna, bu benim arkadaşım demiş, öyle düşünmüş. So he rushed towards Narayan and he wanted to embrace him. Narayan'ı gördüğünde hemen ona koşmuş ve onu işte şey yapmış, sarılmaya çalışmış. But the guardians of Vaikuntha, they stopped him. Dur, you cannot come to our Prabhu, to our Tantra. You cannot come. Don't. How dare you like this? Ama Vaikuntha'nın bekçileri ise onu durdurmuş. Ne yapıyorsun? O Tanrı, Prabhu, yapma böyle bir şey demiş. Durdurmuş. Okay. Oh, this is my friend. No, this is our king. Like this. But he saw Krishna with flute. He saw his friend. O da işte şey yapmışlar. Ama o benim arkadaşım demiş hani gardiyanlara. Gardiyanlar da demiş ki o bizim kralımız ama falan demiş. So this story very graphically shows that the Supreme Personality of Godhead has one form. And from that one form, so many trillions and trillions and quadrillions of others are manifesting. Bu tek bir form var aslında, Krishna. Ondan da diyor bir sürü uzantılar var diyor işte. Trilyonlarca bir sürü uzantı. Anladınız mı? Okay, understand this. So, very important to understand. So, if Bhagavan is one, then why did Sri Chaitanya Mahaprabhu give so many instructions about the energy, Shakti? Which part? This next question. Next question, if Bhagavan. Bir tek... Oh, how many forms? Oh, no. We already did that. Okay. Bhagavan'ın kaç biçimi? Okay, so, okay, in many forms, coming from the original form, he exhibits many pastimes. Bu Krishna'dan bir sürü biçim var ondan tezahür eden ve bir sürü de işte o formların eğlenceleri var. So the next question is, what are Krishna's pastimes? Or Lila. Lila is called Lila pastimes. Sonraki soruda Shri Krishna'nın eğlenceleri veya lilası nelerdir? Yeah. So the most charming portion of spiritual world is called Goloka Vrindavana. And the deepest sweetness, deepest madhurya is, how to say English word, reigning, means it's reigning there, reigning, R-E-I-G-N, reigning means it's the queen of all his pastimes. Reigning. Exalted. Yani. Okay, so, let's... Galiba herhalde ondan akıyor. Evet, yağıyor. Okay. Okay, let's just read. The most charming portion of the spiritual world is called Vrindavan. Manevi dünyanın en güzel ve çekici kısmına Shri Vrindavan denir. There, Sri Krishna, who is composed of eternality, knowledge and bliss, is eternally present in the form of divine couple, Shri Shri Radha Krishna. Orada sonsuzluk, bilgi ve sonsuz mutluluktan oluşan Shri Krishna ebedi eğlenceler yaparak for the purpose of performing eternal pastimes. You already said that. When the individual soul manifests the eternal form of divine bliss or their eternal Swarupa in the form of Radhika's maidservants, then they attain the qualification for entering Krishna's eternal pastimes within all spiritual abode of Vrindavan. Okay. Kendi sonsuz tanrısal mutluluk biçimlerini ya da kendi sonsuz sıvarupalarını elde etmeyi başaran bireysel ruhlar yani civa,
maddesel boyutun ötesindeki Shri Vrindavan'da Shrimati Radhika'nın yoldaşları olarak Shri Krishna'nın sonsuz eğlencelerine katılma niteliğine erişirler. So you can see, next to Krishna, there is Srimati Radhika, the young, beautiful maiden, and that is his eternal Svarupa Shakti, the pastime energy. Burada göstermiş olduğu Krishna'nın yanındaki kişi de Radhika. Onun işte sonsuz eğlencelerini yaptığı, burada biraz önce de bahsettiği Svarupa. Internal form. Yeah, internal form. Sonsuz Svarupalarını elde etmeyi başaran bireysel ruhlar diye bahsettiği kısım. So every soul has the internal potential for developing of spiritual body. Don't read it. Okay. Every soul has eternal potential for developing spiritual body. Evet, okay. Herkesin şeyi var, böyle bir potansiyeli var. Spiritüel bedenini geliştirmek için, ruhsal olarak geliştirmek için ruhsal bir potansiyelleri var. So every soul, every ruh has to go to a certain region of spiritual world. Here. Her ruhunda böyle bir spiritüel dünyada gidebileceği bir kesin bir yer var. Yes. For instance, if some soul attains Narayana, that level, is it possible that after attaining there, somehow he will move further to go to Vrindavan, or if you are going to Narayana Maharaj, then you are forever there? You mean our Gurudev? He said Narayan Maharaj. Narayan, Lord Narayan. Okay. So generally it is not so. Oh, can you translate it? Hani bahsettik şurada, hani göz kenar şöyle, ondan. Şuradan bahsettik ya, biz şu maddi alemden kurtulduk diyelim ki ve şuraya Narayan'a geldik. Lord Narayan'a. Hani bu artık ebediyen şu seviyede mi kalacağız, yoksa yine daha yukarıya çıkma potansiyeli, olasılıkları var mı diye sordum. So generally it doesn't happen like this, but Gopakumar's story we just heard is like exemplary. Gopakumar was traveling. Gopakumar seyahat ediyordu. Yani bu sadece bir örnekti aslında. Generally it's not so. Gopakumar stories. O aslında bir ruh değildi. Sadece bir örnek olsun diye söyledim. Gopakumar was traveling through all abodes. That is very exclusive. This is not typical. Ya bu genelde olan bir şey değildi. Bu hariç tuttuğumuz bir şey. Yes, Gopakumar'ın hikayesi. We from material world are heading towards a specific region of spiritual world we belong to. That is the normal case. Yani normal durumda hani bizim spiritüel dünyada ya aitiz ve orada hani yerimiz var. Like very gross material example, you should press a certain point, a certain button in the lift, like 3, 7, 12, depending on your level, on your how to say, position in spiritual world. Then the lift will take you there. Yani bunu bir asansör örneğine benzetti. Asansördeki 3, 5, 7 gibi rakamlara basarak nereye gidiyoruz? Ama buradaki durum sizin spiritüel pozisyonunuza bağlı olarak gelişiyor diyor. While living in material world, you will be attracted spontaneously to certain type of narrations, certain type of stories relating to that abode of spiritual world, and you will not be attracted by other narrations from different other abodes. Different other abodes. Different other places. Yani başka yerlere de çekilmediğiniz sürece, oradan gelen bir çekicilik olmadığı sürece size diyor. Yani sizin ruhsal potansiyelinizin olduğu yerlere doğru çekiliyorsunuz aslında. Okay. So everything is very natural, and when you hear Narayana Katha, you may be interested, but your heart will not be conquered. On the other hand, if you belong to Lord Narayana, then you will be attracted immediately. Mesela bunda da Lord Narayan'la bir örnek verdi. Diyelim ki siz Lord Narayan katasını, yani dersini dinlediniz.
sizi hiç ilginizi çekmedi. O zaman siz oraya ait değilsiniz diyor. Ama eğer sizin ilginizi çektiyse demek ki oraya aitsiniz diyor. Yani sizin So, in modern India, there are so many spiritual places which correspond to the eternal abodes, eternal places of spiritual world. Vrindavan'da diyor, Hindistan'da diyor, bir sürü diyor bu ruhsal alemi temsil eden bir sürü tapınak vesaire gibi yerler var diyor. So somebody can come to Vrindavan, can appreciate, but heart will not be stolen, because the person will want to go to South India, and in South India, so many places where Lord Narayan's deities are there. You know, Venkateshwar and Sri Rangam, Rangajiv, you know, so many others. So he will go to South India because his potential leads him to Vaikuntha. İşte burada Hindistan'da birçok yer var. Mesela Güney Hindistan'da bir sürü Narayan'la alakalı tapınak var. O zaman diyor o kişi diyor oradaki yerlere gitmesi lazım. Çünkü onun diyor potansiyeli Narayan'a ait diyor. Hani onun şeyi. Okay, so gradually we're coming to questions and answers, but no problem. But I think I wanted to tell you one story today, but I don't know how it will go because Lord Chaitanya's one pastime. But let's see, maybe in informal part, maybe without translation when broadcast finished. And so, does anyone have any more questions? Most welcome to ask. You had? Yes. That was my question. No problem. That was yours. And also for the Islamic tradition, as you know, Turkey is an Islamic country mostly. So on this cosmology map, where does this belong to? I mean, the followers of Islam, for instance, would be going where after leaving this body? Okay. So I have to tell you, there are three types of religion. Three. The Vedic Dharma belongs to the category of Nitya, means eternal religion. Vedic Dharma is eternal religion. So this is number one. This eternal religion is also represented in other traditions, but within an adapted form. Some adaptation is there, must be given, otherwise people would not understand. So that type of adaptation is called Naimittika Dharma. Oh, you're not translating anything. Oh, okay. I can translate. Okay, so you can translate. Okay. Şimdi 3 tip din vardır diyor. Bunlardan bir tanesi diyor Vedik Dharma olarak olan bizim bahsettiğimiz kendisinde bulunduğu yerden Nitya Dharma. Bu sonsuz din olarak geçiyor. Bir de adaptif dedi. Yani uyum sağlayan türde dinlerden bahsediyor. Onlardan bahsetti. Yeah. So Naimittika means circumstantial. Those circumstances. For example, here in other places, people were so sinful. Even now we can see through the window, you know. So some type of dharma had to be given to them. Some type of religion had to be given. Yani bu koşullara göre değişen aslında bir durumdan bahsediliyor burada. Çünkü çok fazla işte günahkar hayatların olduğunu işte pencereden dışarı baktığınızda da görünüyorsunuz. Ve onlara artık hani bir talimat verilmesi lazım. Hani daha yaşamak için. Moral principles, ahlaki değerler. Love of your brothers and sisters, you offer namaz, you do some adanmış some type. Yeah. Evet, işte kardeşlerinizi sevin, ondan sonra daha ahlaklı bir yaşam sürün gibi bu tarz tavsiyelerin olduğu şeyler, dinler. Okay, but we can see that still there's meat eating, you know, allowed, and also as concerns the very, very subtle aspects of rasa, relationship with the Supreme, they may be hidden from general mass. You know, certain things. You know, you cannot speak everything to people who are just beginning. You know, that's natural. Evet, hani başlangıçta diyor herkesle her şeyi konuşamıyorsunuz, konuşamadığınız şeylerden bahsediyor işte. Mesela
Tanrı ile olan ilişki gizlenmiş durumda diyor bazı durumlarda. Bunun gibi durumlar var. So, and the third type is anitya, means non-permanent religion, non-permanent. So, for example, impersonalism is non-permanent. All impersonalism is non-permanent religion. Şimdi bu gayri şahsiyetçilikten bahsetmiştik ya Brahma Jyoti seviyesinde. Bu üçüncü türe giriyor diyor. Üçüncü tür dine giriyor. Burada artık gayri şahsiyetçi düşünce baskı oldu. For a certain purpose, it was introduced to make people's consciousness higher, but the principles it teaches are not permanent. Burada diyor işte hani bilinciniz daha yüksek bir seviyede ama şey değilsiniz diyor, bireysel değilsiniz diyor. So, Impersonalsınız diyor. in the Vedic past, people were so much into sacrificing animals, killing animals in sacrifice. So Lord Buddha came, and Buddha said, "Stop, dur, don't make animal sacrifices, and meditate on impersonal feature." Like this. So he had to introduce, because otherwise they would create so much sin by killing so many animals, so he stopped. Ahimsa means non-violence. Vedik geçmişte şöyle bir olay vardı. İnsanlar çok fazla hayvan katletmeye başladılar, kurban etmeye başladılar. Onları durmak için Lord Buddha geldi diyor. Yoksa diğer türlü her şey sürekli bir kurban etme durumunda olacaktı. Ne? Evet, ahimsa olarak bahsettim. Yani şiddetsizliği tavsiye etti ve onlara impersonality yani gayri şahsiyetçi düşünceyi verdi. So you can see some religions are naimittika, circumstantial, and some religions anitya means impermanent, temporary. So some religions say something about Tanrı, but they say in adapted form. They say something better than nothing. You know, some type of knowledge is there, but rather some hints are there that he is a person and he's a good person, nice. So like your father, like this. So they speak like this. Okay. Mesela Rada'yı örnek verdi burada da. Rada da bir kişilik olarak görünüyor, karşımıza çıkıyor. Hani burada dinlerin circumstances, bazı durumlara bağlı olarak aslında gelişen tipleri var. Ya da işte bu impersonality yani gayri şahsiyetçi durumlara doğru gelişenleri de var diyor. Bundan bahsetti. Bir de işte bizim ilk bahsettiğimiz olan Rada gibi personal olanlar var diyor. And some are anitya, means impermanent, because this impersonal liberation is not the real perfection. It's just so being orientated towards that constitutes a temporary attainment. Bu Brahma Jyoti seviyesi, gayri şahsiyetçi seviyesi kalıcı değil diye bahsediyor. Yani impermanent'tan kastettiği bu. Burası sonsuz olan kısım değil. Okay, so Buddha said, don't kill animals, meditate on Brahman, this impersonal feature. So that was a temporary measure for people to stop violence and to accept ahimsa, non-violence. Burada ahimsa yani şiddetsizliğe geçirmek için insanlara ne diyor? İşte artık öldürmeyin diyor. Sadece bu impersonal kısma yani gayri şahsiyetçi kısma odaklanın ve oraya ulaşın diyor. Bunu ama sadece geçici bir çözüm olarak veriyor. Sadece vahşeti durdurmak için. But if you are really sincere and you follow your dharma, let it be naimittika, circumstantial, gradually you will come to nitya, gradually you will come to bona fide eternal religion. Eğer ki diyor siz hani burada bazı durumlardan, koşullardan dolayı buradaysanız sizin dharmanızı da geliştirmeniz gerekiyor. İşte burada diyor ne guruydu o? Gerçek gurunuzu. Belli bir zaman için ve koşul için gelen dinleri de takip etseniz, çok samimiyetle takip ederseniz son nihayetinde
hani hakiki dinin hakikati olan şeye varmış olursun. Evet. Okay. Evet. Tamam. So those representatives of Naimittika Dharma, those who are very sincere, they will take up Nitya Dharma gradually, and then they will be able to go to spiritual world over there. Otherwise, they will go to some paradise, Svargaloka maybe. Svargaloka is above, high above. That is the proper heaven, Svarga. There are 14 planetary systems, but Svarga is like, it's very, very difficult to imagine. Lord Indra is there situated. He's the king of heaven. He's known as Zeus also, Greek mythology, etc., etc. So people, how to say, living entities, they drink somarasa nectar there. So many. So type of paradise, but from paradise the way is back to earth. That's the thing. And on the earth you have to again practice religion, and then if it's eternal religion, then you will go to spiritual world. Evet, şimdi şeyden bahsetti burada. Bu materyal dünyadaki dinler üzerinden gidildiğinde diyor, mesela diyor işte cennetsel ve cehennemsel şeylerden bahsediyor, gezegenlerden bahsediyor. Bu bir tane cennet lokasından bahsetti. Cennet katlarına loka deniyor. Ve oraya da mesela Indra'nın yaşadığı mekanı söyledi. Indra mesela batıda Zeus olarak biliniyor dedi. O aynı zamanda cennetin kralı dedi. Ama hani orası çok çok yüksek katlarda bulunan bir yer olarak bahsetti. Ama yine materyal dünyanın içerisinde. Okay, tamam. So, Говорят, что в системе Шивы, соответственно, мусульмане Шивы. Шивы, соответственно. Потому что там черный камень, как Шивалингам, они обходят, кто их ему делают. Немного там все все соответственно, Шивы. Как на Шива лопает, а там обратно. Хорошо, мы потом объясним, не в прямом эфире, потому что... So, Pramila, our god sister from Russia who lives in Istanbul, made some remark, but it's so esoteric that when we turn off this broadcast, then we'll discuss. It's a bit esoteric, so we have to hear. I think what exploded was my adapter. Yes, and my computer is now about to disconnect. But tomorrow in Warsaw, I think I will regain my original adapter. This was the temporary adapter. No problem. The water, and I think anyway it's going to zero, so we'll have to stop broadcast very, very soon. Finally, I would like, Simo Griva Prabhu and me would like to cordially thank all the devotees and friends in Turkey, both Manavgat and Istanbul,